Bugün size hem evimizi gezdireceğim hem de Berlin'deki evlerin farklılıkları ile ilgili bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa da yazabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Burası bizim evimizin aslında önü olsa da buraya park etmek için belediyeye bir ücret ödeyip bir belge almanız gerekiyor. Buraya kafanıza göre park edemiyorsunuz. Bununla başlamış olalım. Şimdi hazır aklıma gelmişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu evler gördüğünüz gibi apartman. Biz de bir apartmanda oturuyoruz. O yüzden bu konuda sorumluluğumuz aslında bizim yok. Ama müstakil evde oturanlar için mesela şu anda kar yağdı. Kapısının önünde birisi düşer ve yaralanırsa sorumlusu o kişi oluyor. Sorumlusu o kişi oluyor. Kapısının önünü temizlemek zorunda herkes. Şimdi içeriye gireceğiz. Apartmanın içine girdik. Böyle geniş bir ara bizi bekliyor. Şurada pano var. İşte ilanlar, duyurular falan burada asılıyor. Şu taraf bir daire. Şu tarafsa merdivenler. Buradan yukarıya çıkılıyor. Ama bu taraftan yukarı çıkamıyor. Burada sadece tek bir daire var. Şimdi biz buradan çıkmıyoruz. Çünkü bizim evimiz burada değil. Burada posta kutuları var. Buradan bakalım nasıl bir yere çıkacağız. Ve burası ara bahçemiz. Burada çöpler var. Burada çöpleri ayrı ayrı atmanız gerekiyor. İşte karton, plastik ve şu ileride de normal çöpler. Burası ara bahçemiz. Şu aradan geçince arkada bir bahçe daha var. Burası bizim oturduğumuz bina. Giriş şu taraftan. Şu tarafta da bir tane daire var. Şimdi bu aradan geçiyorsunuz ve arka tarafta küçük bir bahçe daha var. Şimdi mesela karşıda gördüğünüz otopark bize ait değil. Başka bir binaya ait. Ve şurada da çocuklar için oyun parkı var. Yani apartmanlar neye göre bilmiyorum. Bazıları burayı otopark olarak kullanıyor. İşte bizde genelde şurada salıncak falan oluyor çocuklar için. Oyuncaklar oluyor. Bir de işte masalar, sandalyeler. Burada yazın ailecek bahçede oturan komşularımız oluyor. Yani biz açıkçası pek kullanmıyoruz burayı. Burası bu şekilde. Şurada kilerler var. Merdivenden aşağıya iniyorsunuz. Burası da dediğim gibi ara. Kapılarda çöp ve ayakkabı bırakılmıyor. Gördüğünüz gibi sadece paspas oluyor. Ve ayakkabılık dışarıda olmuyor. Çünkü burası ortak alan. Ayakkabılıklar evin içerisinde oluyor. Bu taraf şu aradaki şeye bakıyor. Bahçeye bakıyor. Az önce gördünüz. Diğeri arka tarafta kaldı. O taraftan merdivene bakan, merdivenin daha doğrusu o tarafa bakan camı yok. Şurası da ön blok. Merdivenlerden çıkarken size şu kapıyı göstermek istiyorum. Burası bir daire kapısı aslında değil. Daireler şu ara katlarda. Yine çöp koymuşlar kapıya. Neyse. Yukarıda 2 tane daire var. Burası eskiden yukarıdaki 2 dairenin tuvaletiymiş. Hiç duymadınız. Önceden evlerin içerisinde Almanya'da tuvalet yokmuş. Hatta bununla ilgili yürüyüşler yapmışlar. Zaman zaman Berlin'le ilgili Türk sayfalarında paylaşılıyor. Evlere tuvalet istiyoruz diye. O 2 daire bu tuvaleti kullanıyormuş. Yani ne kadar temizdi orasını da bilemiyorum. Bizim evimize bu kapı süsünü eşimle beraber yaptık. Şu bana aldığı çiçekleri kurutmuştum. Onlar. Şunları da bir tane markette buldum. Şuraya yaptığımız döşümüş ama. Şurada da bir tane ev koyduk şimdilik ama belki ileride koyarız. Şuraya da bir ışık taktık. Şöyle bence çok tatlı oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Burası böyle arka tarafa bakıyor. Buradan işte önceden sanıyorum içeri mektup atılıyormuş. Evimize hoş geldiniz. Burası koridor. Arkamda gördüğünüz dış kapımız. Ve şöyle yavaşça döneyim başınız dönmesin. 1, 2 ve 3. İçeri girince 3 tane kapı var. Evimiz 3 kapının arkasında şu anda. Biraz sonra içeriye geçeceğim. Önce buradan başlamak istiyorum. Buranın ışıklarına bayılıyorum. O yüzden size bunu göstermek istedim. Evimiz her ne kadar eski bir ev olsa da bizim bu oturduğumuz daire biz bu eve girmeden önce yenilendi. O yüzden aslında gerçek yaşını gösteren bir daire değil. Şimdi şurada bir sürgün var. Göstereyim şunu.
Böyle bir sürgü. Kapımız kaç yıllık bilmiyorum. Bildiğim tek şey eski olduğu. Evimiz resmen bir nevi tarih koksa da bir nevi çok modern bir ev. Bu kapı konuda bilmiyorum, boyuyorlar mı, değiştiriyorlar mı, bizden sonra ne yapacaklar bilmiyorum açıkçası. Bunu sanırım zaten yeni takmışlar ama şurası soyulmuş. Buraya bakacak olursak da burası öbür tarafta gösterdiğim o mektup atma yeri. Ama işte burayı böyle kapatmışlar. Belki bilmiyorum, bizden sonra düzeltirler. Şu dolabımız her ne kadar kombi dolabına benzese de bu kombi dolabı değil. İçerisinde şarteller ve sayaç var. Şimdiye kadar söylemediğim bir şey var. Bizim evimiz tek oda. Yani 1+0. İlk başlarda çevremdeki insanlar bunu 1+1 olarak anlıyorlardı. Hayır, tam olarak 1+0. Yani sadece bu odamız var aslında. Biraz sonra evi gezince siz de göreceksiniz. Kapının sağ tarafında girişte hemen gardırobumuz var. Açıkçası bizim bu evden çıkacağımız kesin olduğu için biz bu eve fazla yatırım yapmak istemedik. Yani bir yatak odası gardırobı bu 6 kapılılardan ya da 5 kapılılardan almak istemedik açıkçası. Farklı önceliklerimiz vardı. O yüzden bunu idare ederiz diye düşündük. İdare de ettik çok şükür. Burada kitaplarımızın bazıları var. Diğerlerini, okuduklarımızı, ikimizin de okuduklarını kilere indirdim aslında. Ya şöyle, aslında Ahmet buradaki kitapların hepsini okudu. Ben okuyorum şu anda. İkimizin beraber okuduklarını aşağıya indirdim dediğim gibi. Bir kitap alışverişi yapmak şart. Ya şöyle, ben her sene işte Türkiye'ye gittiğimizde aslında alıyorum Türkiye'den kitap. Fakat bu sene ne zaman giderim bilmiyorum. O yüzden belki de buradan alırız. İşte listede yapmadık açıkçası. Kitap okumayı seviyoruz. O yüzden de ya aslında bizim kitaplığa ihtiyacımız var ama bu evde değil. Burada hemen televizyonun arkasında küçük bir sinevizyonumuz var. Bu da televizyonumuz. Aslında ben evlenmeden önce hayalim evimde televizyon olmamasıydı. Biraz daha böyle aile saati geçirmek, işte daha çok muhabbet etmek, etkinlik yapmak gibi düşüncelerim vardı. Ama Ahmet televizyonu seviyor. Televizyondan maç izlemeyi seviyor. O yüzden de ortak bir paydada buluşup televizyonlu bir eve karar verdik şimdilik. Yarın öbür gün belki fikrimiz değişir. Sportif bir aile olduğumuz için spor eşyalarımız hemen şurada çiçeğin arkasında. Hemen şöyle sol tarafa dönersek de burası aslında Ahmet'in oyun masası diyebilirim. Yani şu an evden çalışmadığı için burada oyun oynuyor. Yani ben burada çalışmayı nedense sevmiyorum. O da oyun oynamayı camın kenarında seviyor. O yüzden masasını buraya aldık. Yani onunla hiç oynamıyoruz yerini. O hep aynı yerde. Ben de nedense burada çalışmayı sevmiyorum. Ben biraz sonra kendi çalıştığım yeri size göstereceğim. Bu kısma ben çok bayılıyorum ya. Aslında evimin her yerini çok seviyorum da şu kısım, işte 2 pencere, ortadaki şu raf falan, bilmiyorum, çok ekstra bir güzel geliyor bana. Burada şuradan başlayacak olursak şunun içerisine, şu kutunun içerisine anılarımızı koyuyorum. İşte gittiğimiz müzelerin kartlarını vesaire. Şu Ahmet'in bana şimdiye kadar aldığı bütün çiçekler, laleler hariç kuruyan hepsini burada biriktiriyorum. Sadece isteme çiçeğim 100 tane güldü. Onları kendi kutusu, yani başka bir kutuda aslında kurutmak istedim. Fakat onlar çürüdü. Tek ziyan olan çiçeklerim sanırım onlar. Şu gelin çiçeğim, onu da böyle bir vazoda şimdilik burada tutuyorum. Şurada bir albümüm var. O oraya dik sığmıyor maalesef. Yukarıda da mumluklarım ve gramofonum. Şu kapıyı kapatacak olursak, bu da benim koşu bandım. Onlar da koşu ayakkabılarım. Özellikle öyle duruyor. Aslında şöyle, bu masa ilk başta mutfaktaydı. Onu o tarafa gidince anlatırım. Daha sonra ben bunu buraya aldım. Burada aslında bilmiyorum, bu tarafta sanki daha ferah oldu gibi salon. Bu koşu bandı da burada bence daha iyi oldu. Koşu bandım şöyle katlanıyor. Sadece şu alt tarafı kalıyor. Öyle olunca da koltuğun arkasına koyuyorum birisi geldiği zaman. Bu yemek masası, yani biz eşimle ikimizken burada yiyoruz. Ama misafir gelince zaten şu kalktığı için ortaya alıyorum. Ortada yemek yiyoruz. Burası da benim çalışmayı sevdiğim yer. Şöyle,
Ben günde 6-8 saat arası YouTube'la ilgileniyorum. YouTube stüdyoda oluyorum. Video çekmediğim, video editlemediğim günlerden bahsediyorum. Yani her gün mutlaka, yani bazen tabii değişebilir saatler ama genelde bir 6 saat bilgisayar başında oluyorum. Şöyle, yanlış hatırlamıyorsam 14 dilde çeviri yapıyorum her videoma şu anda. Direksiyon eğitimi kısmı bitti. İşte yavaş yavaş hepsini halletmeye çalışıyorum. Bir yandan da videolarımı bölümlere ayırıyorum. Daha önce yapmadığım şeyleri aslında şu anda yapıyorum. İşte o düzenlemelerle uğraşıyorum. O yüzden de yani çok uzun bir süre bilgisayar başında oluyorum. O yüzden aslında burada oturmayı seviyorum. Buradan böyle karşıya doğru bakmayı. Tabii şu an başım kapalı olduğu için camları açtım. Normalde açamıyorum. Şu sağdaki camı zaten normalde de hiç açmıyordum. Fakat şurada ağaçlar aslında çiçek açtığı zaman gözükmüyor buradan. Fakat biraz önce gördüğünüz gibi o tarafta bir inşaat başlattılar. Ve o inşaat bayağı yüksek. O yüzden evin içi her türlü gözüküyor. İşçiler de şu an hep orada olduğu için açamıyorum. Tabii YouTube'la tek işim bilgisayardan olmuyor. Bilgisayardan olan kısmından biraz önce bahsettim ama gördüğünüz gibi şurada bir gezi planım var. Planlamaları yapıp gezilere gidiyorum. Daha önce videolarımda bundan bahsetmiştim zaten. Gezilere gitmeden önce planlamalar yaptığımı. İşte o planlamalar şu an biraz sekteye uğradı gibi. Gecikmeli de olsa inşallah en kısa zamanda çekeceğim. Şimdi diğer odalardan devam edelim. Şimdi aslında banyoya geçecektim fakat geçmeden önce burada konuşmayı yapayım öyle geçeyim dedim. Söylediğim gibi yani burası tek oda bir ev deyince Türkiye'deki arkadaşlarım işte ailem 1+1 ev zannettiler. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de aslında yeni yapılan rezidanslarda falan sanırım daha yaygın tek odalı evler. Gerçi onlarda bile gördüğüm kadarıyla yani böyle influencerlarda falan hep 1+1 yani en kötü. Burada ama normal bir şey tek oda. Bir de burada şey çok fazla ev arkadaşlığı. Yani oda kiralıyorsunuz aslında ve bir evde birkaç kişi kalıyorsunuz. Yani burası için bunlar normal şeyler. Bir de Berlin'de ev bulmak çok zor. O yüzden de ev arkadaşlığı daha çok tercih ediliyor. Evler genel olarak küçük. Yani Türkiye'ye kıyasla evler bayağı küçük. Onun dışında ne söyleyecektim? Şöyle belki biraz kendi ev bulma sürecimizden bahsedebilirim diye düşündüm. Bu eve ilk Ahmet taşındığı zaman biz daha evli değildik. O zaman konuşuyorduk. Onun da bir eve çıkma düşüncesi vardı. Ev arıyordu o sırada işte. Berlin'de tabii ben o zaman nasıl olduğunu bilmediğim için çok sistemin daha kavrayamadığım için sadece hani o ev bulmanın zor olduğunu söylüyordu. Daha sonra bu evi buldu işte ama dedi ki bu ev hani tek oda. Bizim için zor olur mu? Ne yapalım? Nasıl yapalım falan derken ben de dedim ki yani hazır bulmuşken evi tutalım bence. Yani sen tut orada otur. Daha sonrasında Allah nasip ederse de daha büyük bir eve geçeriz diye konuşmuştuk. Bu ev bu şekilde tutuldu. İşte daha sonrasında eşyaları ben burada değildim alınırken. Ama sağ olsun Ahmet yani her şeyi beraber oturacağımız için sonuçta her şeyi beraber beğenerek aldık. Mesela aklıma şu geldi onu da söylemek istiyorum. Şu anda alt katlarımız 3 daire yani şöyle anlatayım karşı dairelerimiz tek oda değil sadece bizim taraflar tek oda. Alt katımızdaki 3 daire karşı dairenin deposu gibi o şekilde kullanıyorlar. Yani mesela şu an altımız da o şekilde ama ondan önce oturan kişi şöyle Hintliydi sanıyorum ve evde birkaç kişi yaşıyorlardı. Şöyle düşünüyoruz aslında biz bu oda birkaç kişinin bizim mutfak olan yerde biraz sonra göreceksiniz. Farklı bir kişi kalıyordu tahminimizce. Yani mutfak kullanmıyorlardı. Mutfakla ilgili detayları mutfağa geçince anlatacağım. Aslında bence en dikkat çekici kısım evlerde mutfak. Şimdi gidelim banyoya. Gelelim banyoya. Bir yandan da banyo hakkında bilgileri verecek olursam. Berlin'de şu ana kadar gördüğüm evlerin hiçbirisinde yer tuvaleti yoktu. Genel olarak klozet var evlerde. Fakat Türklerden kendi evi olanlar işte buraya yaptıranlar da oluyor. Yer tuvaleti yaptıranlar da oluyor. Bu eve aldığım en mantıklı şeylerden bir tanesi bu çamaşırlığım. Çünkü haliyle ev küçük olduğu için büyük çamaşırlıkları asmak
biraz sıkıntı oluyor. Koyacak yer falan sıkıntı oluyor. Mutfağa koysanız yemek yaptığınız zaman koku siniyor. Salona koysanız o deterjan kokusunu solumak istemiyorum sürekli. O yüzden bu burada çok güzel oldu. Tanıtım gibi olacak ama ben yine de evi benim gibi küçük olan insanlar için bunu göstermek istiyorum. Şimdi bu şu şekilde açılıyor. Şöyle biraz öne çekecek olursak. Tekerlekli. Aynı şekilde arkadan da açılıyor. Şu tarafta şöyle şey oluyor. Artı şeklinde oluyor. Buraya askıyla eşyalarınızı asabiliyorsunuz. Bunları istediğinizi açabiliyorsunuz. Yani mesela uzun şeyler olduğu zaman bunu açıyorum sadece. İşte pantolonlar falan mesela. Gibi. Yani seçenekler mevcut. Ben bundan çok memnunum. O yüzden söylemek istedim. Belki arayan varsa fikir olmuş olur. Hem hiç de yer kaplamıyor ötekiler gibi. Banyo ile ilgili başka ne söyleyebilirim diye düşündüm. Bu banyonun diğer evlere göre daha büyük olduğunu zaten söylemiştim. Ekstra söyleyeceğim bir şey, çoğu Türkiye'den gelen insanın dikkatini çeken, yerde gider yok. Yani banyonuzu yıkayamıyorsunuz. Burayı silerek, süpürerek temizlemeniz gerekiyor. Onun dışında da aklıma gelen bir şey yok. Zaten söyledim. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Gelelim evimizin son kapısına. Yani mutfağımıza. Şimdi şöyle mutfak dolabımızı göstereyim. Biraz sonra da anlatacaklarımı anlatacağım. Bulaşık makinemiz, fırınımız, işte ocağımız. O tepsiyi de şimdilik oraya koydum. Buzdolabımız. Şuraya da küçük bir dolap aldık. O dolabın aslında belli bir yeri yok. Onu ilk başta biz banyoya aldık. Daha sonrasında banyoya dolap alınca bu buraya geldi. İleride de onunla farklı düşüncelerimiz var. Yukarıda turşumdan ses geliyor. Sanırım birinin ağzı hava alıyor. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum tabii videoda. Orada turşularım var. Kurduğum turşular. Tabii çoğunu yedik. Onlar kaldı. Şurada boş kavanozlarım. Orada da kek kalıbım var. Taşıma kalıbı yani. Burayı böyle yaptım. Aslında ben ortadaki eşyalardan pek hoşlanmıyorum. Ben sade ve öz seviyorum. Boş seviyorum yani, fark etmişsinizdir zaten. Evimiz genel olarak boş. Bahsedelim mutfağın farklılıklarından, işte Türkiye'ye kıyasla anlatabilirim merak edenler için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bizim evimiz için tarihi diye bahsediyorum. Evet, bizim evimiz eski bir ev. Kaç senelik olduğunu bilmesem de o başta bahsettiğim tuvalet protestoları Türkler buraya ilk geldiği zaman, yani bundan 60 sene önce sanıyorum yapılan protestolar. Yani bu ev en az 60 yıllık. Biz daha da fazlası olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bir bilgiye ulaşabilirsem altı mutlaka ekleyeceğim. Çünkü şu anda kaç yıllık olduğunu kesin olarak bilmesem de 60 yıldan fazlası kesin var. Bu eve hani şöyle tarihi diyorum. Evet, tarihi de bir ev. Bu doğru ama nasıl ifade edilir tam bilemiyorum. Gittiğim bazı evler var. Şöyle düşünün, köşelerde, tepede, tavanda, köşelerde motifleri olan, bu evden çok daha yüksekliğe sahip evler var. Yani anlatabileceğim gibi şu anda değil. Allah nasip eder de böyle bir denk gelirse çekip size onları göstermek isterim. Gerçekten çok beğendiğim evler oldu gittiğim evler arasında. Yani böyle tarihi açıdan. Şimdi bizimkisi dediğim gibi biraz daha tarihi bir ev olsa da modern bir ev. Özellikle iç yapı olarak. Belki diğer daireler böyle değildir. Onları bilmiyorum tabii. Bizim evimizin içi biraz daha modern. Yani bazı yerlerinde o tarihi şeylere rastlansa da genel anlamıyla bu şekilde. Onları da size göstermek isterim. Deyip geçeyim mutfaktaki farklılıklara. Ya ilk başta çok şaşırdığım bir şey. Yani bence bilmeyen insanların da çok şaşıracağı bir şey. Burası normalde bomboş bir oda. Burada hiçbir şey yoktu biz buraya taşınacağımız zaman. Yani Ahmet buraya yerleştiği zaman. Bana eve attığı zaman, yani burası bomboş, geniş bir oda düşünün. Ya geniş derken işte gördüğünüz genişlikte bir oda düşünün. Burada hiçbir şey yok. Sadece duvarda giderler var. Yani küçük gider şeyleri var, boruları var. Onun dışında bu odada hiçbir şey yok. Yani mutfağınızı kendiniz alıp taşınırken de o mutfağı kendinizle beraber götürüyorsunuz. İşte ya da satıyorsunuz ya da ev sahibinizle anlaşırsanız evde de bırakabilirsiniz. Duruma göre değişir. Yani bu mutfağı biz kendimiz beğendik. Ben zaten gri mutfakları çok seviyorum.
Eşim de gri mutfak çok seviyordu. Beraber buna karar verdik. Bunu aldık. Tabii ben o zaman şey düşünemedim. Yani çok güzel bir mutfak. Gerçekten mutfağımı çok seviyorum. Düşünemediğim şey biraz dolaplar küçük geldi bize. Ama yine de bir şekilde yettirdik. Gördüğünüz gibi işte bir tek küçük dolap ve şu arkamdaki vitrin var. Sadece dolapların içi biraz düzensiz, yani fazla dolu. Yine de bir şekilde sığdırdık ama küçük oldu. Şöyle yapanlar oluyor. Mesela buraya bunu aldı. Bir de bu tarafına yaptırıyorlar. İki tarafı kullanıyorlar. Mesela ben asla öyle bir ev istemem yani. İnşallah denk de gelmez. Hani öyle bir evde oturmak zorunda da kalmam. Tabii ileride fikrim belki değişir, bilmiyorum ama ya ben dediğim gibi o kalabalığı sevmediğim için bu tarafta da tezgah olması beni çok rahatsız eder açıkçası. Ama sadece belki dolapları biraz daha yüksek alabilirdik ya da şu dolabın üstüne bir şey alabilirdik. Yani öyle bir şey olabilirdi. Bir sonraki evimizde inşallah. Bir sonraki evimizde gri dolap alır mıyım? Almam. Yani bunu çok seve seve kullandık. 3. senemiz bu sene kullandığımız. Gerçekten hala çok seviyorum. Ama mutfağımız biraz karanlık oluyor. Ben bunun dolaplarımızla da alakalı olabileceğini düşünüyorum. Yani biraz karartıyor burayı. Tabii çok güzel ama dediğim gibi bununla vedalaşacağız gibi gözüküyor. Onun dışında bir şey söyleyeyim size. Şu gördüğünüz kısım aslında buzdolabı kısmı. Yani bu mutfak dolabının içerisinde buzdolabını buraya koyuyorsunuz. Almanlar küçük buzdolabı kullanıyorlar. Fakat biz normal buzdolabı aldığımız için orayı normal dolap olarak kullandık. Yani zaten bu kadar küçük bir dolap bize yetmezdi. Yani çünkü tencere falan bunlara koyulmuyor açıkçası. Açık konuşmak gerekirse. Ama tabii o şekilde kullanan insanlar da var. Dediğim gibi biz büyük tercih ettik. Benim için önemli olan bir de buzluğunun büyük olmasıydı. Ahmet de ona göre bunu buldu. Buna karar verdik. Bunu aldık. Bir de mesela ben beyaz eşyada gri rengi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. O yüzden de ya bayılıyorum buna. Büyük ihtimalle de çamaşır makinemiz falan da dediğim gibi ikinci elde. Onları da yenilediğimiz zaman çok büyük ihtimalle ben onları da gri alırım. Söyleyeceğim başka bir şey. Girişte demiştim ki dolap kombi dolabına benziyor ama kombi dolabı değil. Fark ettiyseniz evde kombi yok. Buraya aslında merkezi sistem diyebiliriz. Evlerin içerisinde çoğunlukla kombi yok. Yani ben hiç kombi olan ev şimdiye kadar görmedim. Belki müstakil evlerde falan olabilir büyük ihtimalle. Ama gittiğim hiçbir apartman dairesinde görmedim. Sadece bir tanesinde şey görmüştüm. Mesela odanın içerisinde duvarda şöyle şey gibi megafon oluyor ya, kapı aşağıdakiyle konuşmanız için. İsmini doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Onun gibi bir şey düşünün. Orada dijital bir ekranı var. Oradan odanın sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Gittiğim bir evde sadece bunu gördüm. Bizimkilerde öyle bir şey yok. Kalorifer işte hangi derecede açarsanız o derecede yanıyor. Sıcaklık aşağıdan ayarlanıyor. Söylemem gereken aslında her şeyi söylediğim gibi aklıma gelen. Şimdi son şeyleri ekleyeceğim. Şöyle bir şey duydum. İşte size mesela salondayken söylemiştim ya, alt kattaki komşumuz bu mutfak kısmında farklı birisi kalıyordu büyük ihtimalle. O tarafta da farklı birkaç kişi kalıyorlardı. Çünkü o taraftan bize hep yemek kokusu geliyordu. Büyük ihtimalle böyle taşınabilir ocaklar olabilir, elektrikli ocak olabilir. Öyle bir şey kullandığını düşünüyoruz. Çünkü yani mutfaktan o tarafa çok koku gelmesi mümkün değil. Burada bir kız vardı. Biz camdan gördüğümüz kadarıyla. Büyük ihtimalle o kız burada kalıyordu. Diğerleri içeride kalıyordu diye düşünüyoruz. Yani mutfakları burada yoktu. Dediğim gibi zaten burası boş olduğu için ister mutfak alırsınız, ister almaz burayı oda olarak kullanırsınız. Bunu yapan insanlar varmış. Ben bunu duymuştum. Şimdi size onu anlatacağım. Buraya mutfak yapmak yerine işte burayı oda yapıyorlarmış. Size bunu anlatacağım diyorum ama bir yandan da anlattım zaten alt komşumunkini. İşte ekstra eklemiş olayım. Mutfaksız nasıl yaşıyorlar? Alt komşumuz gibi işte elektrikli ocak kullanıyorlar. Ya da işte dışarıdan sipariş veriyorlar gibi şeyler yapıyorlarmış. Enteresan. Tabii bizim için mutfak farklı bir kültür olduğu için mutfaksız bir ev düşünmekte zor. Almanca kursuna ilk geldiğimde işte ilk gittiğim kursta bir hocamız, Alman bir hocamız şeydi, böyle Türk mutfağına çok meraklıydı. Kebapları falan çok seviyor ama çok pahalı olduğunu söylüyordu. Yani baktığınız zaman evet biraz
pahalı ama kebap yani normal bir yemek değil sonuçta. Böyle Türk yemeklerini denemeyi falan çok seviyordu işte. Bir gün bize şey soruyor. Anneniz her akşam yemek mi yapıyor? Annemiz yani gerçekten her sabah, her akşam evet yemek yapıyor. Bunu garipsiyorlar yani. Onlar biraz daha böyle aperatif yiyenler var. Tabii ki hepsi aynı değildir. Hep farklılıklar vardır. Böyle şaşırmışlardı. Şimdi Almanya'da soğuk kira ve sıcak kira diye iki farklı kira türü var. Soğuk kira evin kendisine ödediğiniz kirayken sıcak kira ek giderlerinin içerisinde bulunduğu kira türü. Bu bazılarında işte ısınma dahil oluyor. Su, doğalgaz, internet evden eve değişebilir. Şimdi bu ek giderlerin içerisinde genelde de çöp ve geri dönüşüm hizmetleri de yer alıyor. Geçen senenin sonuna doğru bizim eve bir mektup geldi. Bu mektupta ceza yemişiz. Şöyle apartmanca yemişiz bu cezayı. Çünkü geri dönüşümlerimiz doğru kutuya atılmamış. Atıyorum karton işte çöpe atılmış gibi bir hatadan dolayı kimin yaptığı da tabii bilinmediği için bütün apartmana ceza yazılmış bununla ilgili. Geri dönüşüm demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Benim bildiğim geri dönüşümler yani şu an hatırladığım kadarıyla kağıt, plastik ve biyo olarak 3'e ayrılıyor. Ayrıca bir de çöpler var. Şimdi şöyle bir şey var. İnternette videolar geziyor. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Siz çöpü işte geri dönüşümü atarken sizin Alman komşularınız, şu başörtü sesimi etkiliyor olabilir. Sizin Alman komşularınız cama çıkıp sizi izliyorlar. Bu gerçekten de doğru bir tespit. Bizim giriş katta bir komşumuz var. Hiç denk gelip selamlaşmadık bile. Biz geri dönüşüm attığımız zaman o sesleri duyuyor ya, kapak seslerini. Direkt cama çıkıp alenen bakıyor yani. Biz olsak hani ne bileyim belki çekiniriz herhalde. Komik gelmişti. Şöyle bir şey daha yaşadık. Başka bir komşumuz yine giriş katta oturuyor. Biz çöp atarken yani geri dönüşümleri atarken, şimdi siz olsanız sütü nereye atarsınız? Kartona değil mi? Sütün kutusunu. Biz de kartona atmıştık. Daha sonrasında işte hemen koşa koşa geldi. Bu arada yaşlı birisi yani yavaşlıyor. Düşünün hızlı hızlı bize geliyor ki söylemek için. Süt kutuları, işte meyve suyu kutuları karton değilmiş, plastiğe atılıyormuş. Sebebi de içerisinde böyle alüminyum gibi bir şey var. Tam bilmiyorum ne madde olduğunu. O şey içinde olduğu için kartona değil de plastiğe atılıyormuş. Bizi bu konuda uyarmıştı işte. Biz de teşekkür etmiştik. O gün bugündür onu plastiğe atıyoruz. Yani böyle bazı ayrımları yapamıyor, doğru yapamıyor olabiliriz. Yani süt kutusu aslında baktığımız zaman karton olsa da aslında plastikmiş. Bence Almanya'da ev denince bu kuralı da bu ev kategorisinde değerlendirebiliriz. Şöyle, bu Türkiye'de de bu şekilde aslında. Sabah 10, akşam 10 yani o ikisinin diğer türlü arası. Yani şöyle söyleyeyim, gece 10'dan sabah 10'a kadar insanlar aranmaz, süpürge açılmaz, gürültü yapılmaz. Bunlar görgü kuralları. Burada bunlar daha uygulanıyor, daha katı uygulanıyor. Onun dışında bazı evlerde ekstra sessizlik saatleri var. Bazı apartmanlarda. Bir arkadaşımın oturduğu apartmanda vardı mesela. Öğle vakti bir araydı yanlış hatırlamıyorsam. Saatini tam hatırlayamayacağım. O saat aralığında yine sessiz olmanız gerekiyor. Saygı duymanız gerekiyor insanlara. Bence son olarak da evlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Burada ev bürosu denen bir şey var. Bunlar nasıl anlatabilirim tam olarak bilmiyorum. Ev sahipleriniz bireyler değil, şirketler. Bütün evler için geçerli değil, bazı evler için geçerli. Yani aslında çoğu ev için geçerli benim bildiğim. Bizim evimizde o şekilde. Yani biz ev sahibimiz diye bahsettiğim bir kişi değil, bir şirket. Ona da ev bürosu deniyor. Onlarla mail yoluyla iletişim kuruyorsunuz. Bir sıkıntınız olduğu zaman onlar hallediyorlar. Bu da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Unuttuğum bir şey varsa siz ekleyebilirsiniz. Hoşça kalın.